Sultanım, Şeyh Bahauddin Hazretleri hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün Türkçe, İngilizce olacak inşallah programımız. Ben de şahsen İstanbul'da bir otel odasında artık yayını yapıyoruz. Böyle icap etti. Hakkınızı helal edin. Buyurun, her zaman olduğu gibi sohbet ve söz sizindir. Aleykümselam Ayberk Efendi. Maşallah. Himmetiniz âli olsun. Efendime söyleyeyim, hizmetiniz baki olsun, makbul olsun inşallah. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya seyyidi meded, destur ya sultan evliya meded. Meded ya ricalallah, a'inuna kunu avnen lana haza nahsa bifadlillah. Herkese selam olsun. Peygamber Efendimiz'den salatü selam. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Sheikh Bahauddin greets everybody and let us make a salawat for our beloved Prophet. Şimdi öyle bir günlerdeyiz ki sevdiğimizi belli etmemiz lazım. We are in such days that we have to show for who our love is. Onun için en büyük sevgi Allah'a olması lazım. Our greatest love has to be for Allah. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e. Then afterwards for our beloved Prophet. Ondan sonra şeyhimize olması lazım. Then after this for our Sheikh. Çünkü bu merdiven usulüdür. Allah, peygamber, mürşit. This is like a stair, a heavenly stair. Allah is the master of our Prophet. Onun için bu merdiveni çıkmak için evvela şeyhimize, ondan sonra Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine sevgimizi ve aşkımızı ilan etmemiz lazım. In order to climb up the stair, we have to give our love first to our Sheikh, then to our Prophet, and then to Allah. Bu çok önemli bir sıralamadır. Çoğu insan bu sıralamayı anlamamazlıktan geliyor. You have to keep this line. You must not confuse it. You have to. Most people don't understand this. Herkes der ki Allah, amenna, Allah her şeydir. Everybody says Allah is everything. Bak, burada çok önemli bir mesele var ki o kapıyı çalmak için biri senin elini tutması lazım. But the important point here is, if you want to knock this door, somebody has to take your hand. Çünkü birisi elini tutmazsa sen o doğru kapıyı bulamazsın. Because if nobody takes your hand, you won't find this door at all. Çünkü o doğru kapı hem çok geniştir, hem çok büyüktür, hem efendime söyleyeyim bellidir ama illaki birisi sana onu göstermesi lazım. The door is very wide, it is very clear, it is no doubt about it, but somebody has to show it to you. Onun için demişler ki men la şeyhe lehu fe şeyhuhu şeytan. Yani kimin mürşidi yoksa mürşidi şeytan olur diyor. That is why there is a saying, the one who has no sheikh, his master is shaitan. Çünkü o rütbeye gelen mürşit illaki başka bir mürşitten irşad almıştırdır. Because the master in front of you has received a training from another master. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü herkes diyor ki Allah'la kulun arasına girilmez. Ona kimse bir şey demiyor zaten. Because this is a very important matter. Everybody says nobody can stand between Allah and the servant, and we don't say anything against it. Bu muhakkak öyledir. Yani bunda şüphe yok. There's no doubt about this. Ama o noktaya gelmen lazım ki Allah'la kul arasına kimse girmemesi için.
But at first you have got to reach this point that no one can stand in between the master, in between Allah and the servant. Çok bu güzel bir nokta. Ayberk Efendi bu güzel noktalardan bir tanesidir. Yani bu irşattır doğrudan doğruya. En mühim nokta. This is a very important, a very nice point we will explain now. Şimdi kul doğar. Efendime söyleyeyim, doğduğu zaman bebektir. The servant is born. When the servant is born, he is at first a baby. Bebek olduğu zaman bebek ne anlar kebaptan? When the baby is born, what does it understand of meat? Dünyanın en güzel kebabını getirsen bile o bebeğe yiyebilir mi Ayberk Efendi? Kesinlikle yiyemez. Even if you get the most beautiful meat in the world in front of the baby, will it be able to eat this? Surely not. Şimdi herkes bu zamanda bebekten de küçük. And in the time we are living right now, everybody is smaller even than a baby. Herkes mental olarak veyahut da anlayış olarak bebek anlayışı vardır. From his understanding and from his psychology, we have today a lower understanding or an understanding like a baby. Şimdi bizim insanlar zannederler ki ben büyüdüm, ben yaşlandım. Ya dur bakalım, sen yaşlı bile olsan ne fark eder ki? Everybody thinks today, yes, I've become a grown up man. I've become this and that, but your age has become old. But what about you? Zamanın birinde bir adam gitmiş bir şeyh efendiye. Demiş ki ben sende mürit olmak istiyorum. There was a time when a person came to Sheikh Effendi and said to a sheikh and said, "I want to become your disciple, your murid." Diyor ki şeyh efendi, mürit mi olmak istiyorsun? Evet, mürit olmak istiyorum. And Diyor ki the sheikh said, "Do you want to become my murid?" Yes, I want to become your murid. o da demiş ki kendisine sen benim müritleri git gör. Benim çok müridim vardı. Onlar hepsi mezarda diyor. So the sheikh said, "Go and see my murids. I have many of them, but they are all on the graveyard." Dedi git bakalım. Onları bir ziyaret et. Ondan sonra gel bana mürit olmaya bak demiş. If you want to become my murid, then first go there to the graveyard and look for my murids there. Gitmiş şimdi bakmış bir mezarın üstünde adamın yaşı 70. Bakmış başkasının ya 80, başkasının 90, başkasının 50. Böyle çeşitli ömürlü müritler işte. So the man went to the graveyard, and on the gravestones there was written the age of the murids. On one stone there was written 70 years, on one stone there was written 80 years, on another stone there was written 60 years, and so he went and looked for the stones on the graveyard. Ondan sonra gelmiş Şeyh Efendi'ye. Demiş ki maşallah bunlar bayağı uzun süreli mürit sizinle beraber kalmışlar demiş. And then he went again to the sheikh and said, "Mashallah, you have very murids that stayed very long at your side." Dedi bir kez daha git bak bakalım demiş. Bunların müritlik yaşı neymiş ya anlayalım bakalım. And so the sheikh said, "So go once again for the graveyard and look for how long they have been proper murids of mine." Gitmiş gene o mezar taşlarına bakıyor. Orada bir tane
dervişen bir adam böyle durur. Her mezar başının yanına gitti mi o adam gidiyor o mezardaşın yanına bakıyor o talip olan insana. So he went again to the graveyard and looked there for the stones, for the gravestones, and what age was written there of the people who were murids of the Sheikh. There was another man coming standing next to that stone. Baktı dedi bu 70 senelik mürit demek ki bu Şeyh Efendi'nin yanında. O adam demiş ki hayır bu bir aylık mürittir. Bir aylıktır yaşı. And there was a gravestone where was written this man was 70 years murid, and the man said beneath the stone, no, he was only 1 month a murid. Or in age of 1 month. He born 1 month. Öyle dedi ki yani bunun yaşı bir aylıktı. Allah Allah. 70 sene yaşamış adam bir ay mı yaşadı? Gitmiş o bir daşa bakmış. O bir daşta da bakmış. Bu 90 yaşında. Yok dedi bu 90 yaşında değil. Bu 2 yaşında. And he went to another stone where was written this man's age was 90 years, and the man said no, he was only 2 years of age. Gitmiş başka daşa bakmış 60 yaş ona demiş ki bu bir haftalık. Then he went for another stone, and there was written he had the age of 60 years, and the man said no, he was only 2 weeks of age. Öyle her daşa gittiği zaman ne şey yaptıysa en yüksek yaşlısı 2 yaşında. And so he went from gravestone to gravestone, and even the oldest gravestone, the man said the most age was 2 years. Şaşırdı şey. Yani bayağı dedi ki yahu ne söylüyorsun? Bak adamın yaşı bu kadar sen 2 haftalık, 1 haftalık, 1 yaşında yani olmaz böyle şey demiş. Nedir dediğin senin demiş. Orada bir iyicene hırlaşmışlar. And this matter really confused the man who wanted to become a murid. And he said, what is this? There is written on the gravestone this and that age, so many age, 80, 90 years. But you always say he's 2 weeks, 2 months, 2 years. What is this? Ve o hızla gitmiş Şeyh Efendi'ye demiş ki yahu efendim gittim ben dedi. Baktım bir adam acayip bir adam geldi. Her taşın başında bunun ömrü 70 değil, bunun ömrü 2 ay, bunun ömrü 1 ay, bunun ömrü 1 sene, bilmem ne 2 sene böyle bir şeyler söyledi bana dedi. Benim çok tuhafıma gitti dedi. And so the man went back to the sheikh and reported to the sheikh. I was at that graveyard and asked the man about the age of the murids, and he always said something different than there was written. Maybe there was written 80 years. He said 2 months, and like this, he always said a much lower number of years. Bir baktı o mezarlıktaki adam Şeyh Efendi'nin yanında zuhur etti. And then he looked again, and the man who has been at the graveyard before has now stands beneath Sheikh Effendi. Dedi ki Şeyh Efendi bu zat Hızır Aleyhisselam'dır dedi. And Sheikh Effendi said, this personality is is Hizr alayhi salam. Hızır Aleyhisselam demiş ki Esselamu Aleyküm. Bu oğlumuz şaşırmış vaziyettedir demiş Şeyh Efendi'ye. Hizr alayhi salam said, Assalamu alaikum. Our son is a bit confused right now. Bu şaşkınlığını izah edin
Şeyh Efendi demiş. Oh Sheikh, can you explain us why he is confused? Can you explain this matter to us? Şeyh Efendi gülmüş. Demiş ki oğlum müritlik o kadar kolay değil demiş. Bu insanlar senelerini harcadılar bizimle beraber ama müritlik yaşları 1 hafta, 2 hafta, en iyisi 2 senelik mürittir demiş. And Sheikh Effendi started to smile and to laugh and said, it is not that easy to become a murid. Even they have been all the years beneath their Sheikh, and in truth they have wasted their time. In reality, the oldest murid has only been for 2 years a true murid. Şimdi biz elhamdülillah kendimizi mürit sayıyoruz ve kendimiz o statüde görüyoruz. Allah'a şükür. Yani o da iyi bir şey aslında. And we see ourselves as murids, as true murids. Yani bu şöyle derler yani iyi görüp iyi hissetmek için biz böyle görüyoruz. And we see it like this because we look with a good eye to feel also good. Elhamdülillah hepimiz Şeyh Efendi Hazretleri'yle senelerimizi verdik. Alhamdulillah, we have all been many years with Sheikh Effendi. İnşallah bu da bizim hakiki müritliğimizi bir hafta bile olsa o bile bize yeter. Even if our true murid time was only for a week, it is enough for us. Çünkü Şeyh Efendi bizi kabul etti madem biz ona bakarız. Because we have to look for if our Sheikh has accepted us. This is important. Çünkü bu dünyada hiçbir şeyin değeri yoktur. Because in this world, nothing has a value at all. Çünkü değer nerede gelir? Değer mezar istasyonundan sonra belli olur. Because when is the value becoming obvious? It is only after you are in the graveyard, after you have ended this life, you will understand your true value. Çünkü geçen gün Şeyh Mehmet Efendi çok güzel bir izahatta bulundu. Ben de hoşuma gitti. Onun için bunu da burada söylemek icap ediyor. And not before long, Sheikh Mehmet Effendi has made a nice statement, a nice saying to this. Diyor ki zenginlik mezara kadar. Yani bir insanın zenginliği ancak mezara kadar gider diyor. He said, the richness of a person only goes up to the grave. So Mezardan sonra artık menginlik söz konusu bile değil. after he is in the grave, buried, it is not longer talked about even about richness. Bu çok güzel bir hikmettir. Yani bu söz 100 tane kütüphane çıkarır hikmetten. This is a word of very big wisdom. Out of this wisdom, there will be filled 100 libraries with books to explain it. Yani öyle bir şey söyledi ki bu dünyadan alacağınızı alın ama dünya yine sizin değildir diyor. And we understand from this, you can take from this word what you want, but in the end, it is not yours. Yani Allah sana bir nimet vermiş, o nimeti sonuna kadar kullan. Allah sana bir kudret vermiş, o kudreti sonuna kadar kullan. Allah sana
kuvvet vermiş insanlara yardım etmek için onu sonuna kadar kullan. Para vermiş fakir fukaraya dağıtasın, onu kullan. Yani bu verilen imkanları sonuna kadar kullan ki mezara gittiğin zaman rahat gidesin. So Allah has given us a certain provision that we can use up until our last day. So He has also given us a certain amount of money we can also use to feed the poor, to give to the poor, to share with them. So as long as we live, we can share the deeds and use the deeds up to the end of our lives. Ondan sonra zaten hayat bittiği zaman, mezara indiği zaman adam ne parası onundur, ne mülkü onundur, ne de şeyi onundur. O şeydedir. Yayındayım. And even and after he has entered the grave, the person, nothing will be his anymore. No money, no procession. He will have nothing at the end. Bu hayatının en eee, bittiği noktadır. Yani ne yaparsan yap, ne edersen et, hiçbir şey artık senin değildir. So this is the point where you understand what is yours at the end of the life, and you will see that no matter what you do, nothing is yours at all. Yani günün sonunda olay gayet eee, Allah'ın noktaladığı noktayı kimse bozamıyor. And at the end of the day, nobody can change the thing that Allah has made for us about life and death. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. We have to put ourselves right back into an order. Kendimize böyle bir şey yapmamız lazım ki eee, böyle bir şey yapmamız lazım ki her zaman Allah'la beraber olmamız lazım. We have to make it in this way that we are all the time together with Allah. Durumu Allah'ı unutmuşlar. And the people of today have forget their creator, Allah. Yani Allah nedir bilmiyorlar. Efendime söyleyeyim. Yani Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerini hafife alıyor. So if you ask them what is Allah, they say they don't know. So they don't take Allah Azze ve Celle serious. Buradaki esas mesele şu. Ya Rabbi, biz müritlik değil, kulluk olmayı
talep etmemiz lazım. So what we want to say here is that we have to pray like this to Allah. Ya Allah, we don't want to be in the level of murids. We want to be in the level to be your servants. Çünkü müritliğe çok var. Çok uzak. Because it is a very long way to become a murid. Burada önemli olan Allah'a kul olmak. But the important point is to become a servant to Allah. Çünkü bu zamanın insanı kulluğu dahi unutmuş. Because the people of today have even forgot that they are servants. Bu zamanın kulluğunu şaka zannediyorlar. Diyor ki biz kul mul değiliz diyorlar. They even make jokes about it and don't take it serious and say, we are no servants. They deny it. Onun için gazap yavaş yavaş insanoğluna yaklaşıyor. So the revenge of Allah is coming closer and closer to the humans. İnsanlar birinci bunalım geçiriyorlar. The people are over their limits. They start to have psychological problems. Yani insanlar artık psikolojim bozuluyor diyor. Şimdi kimden konuşursan psikolojim bozuktur diyor. Psikolojim bozuktur. Niye psikolojim bozuktur diye bir sorman lazım. And no matter to who you speak, who you ask, everybody says, my mind is gone, my psychology is worse. But why is that? We have to ask. Çünkü hiçbiri kulluğu kabul etmiyor. Artık kulluğu reddediyor. The answer to this is that because nobody accepts that he is a servant and that he rejects that he is a servant. Kulluğu kabul etmediğin zaman artık gideceğin bir kapı kalmıyor. Varacağın bir yer olmuyor. And if you reject to be a servant, there's no point where you can reach and there's no door you can go into. Ondandır ki dönüp dolaşıyor ve diyor ki mürşit lazım, elini tutsun, o büyük kapıyı göstersin. Artık o büyük kapıyı dahi göremiyor insanlar. And that is why we come to the beginning where we said everybody needs a murshid, a master, to take him by the hand and bring him to the door. The huge door that he cannot see. Yani o kadar büyük bir kapı ki adamlar kör olmuş, göremiyorlar. And the door is such big that the people became blind and don't see it even. Diyor ki kıyamet gününde insanlar böyle kör kör gezerler. It is said that at the day of judgment, the people walk around blind. Ve öyle başlarlar derler ki ya biz dünyada gözümüz açıktı, her şeyi görüyorduk. Burada ne için körüz diye söylenmeye başlarlar. And they will start to say, what is that? In the worldly life, in our previous life, we could walk around seeing everything, but now we are blind. What is the meaning of this? Allah da der ki o kadar ben size kapılar koydum, mucizeler yarattım. Efendime söyleyeyim peygamberler gönderdim, evliyalar gönderdim. Dini mubin yaptım. Her şeyi sizin önünüze serdim ve siz bunları görmediyseniz dünyada, burada da o kör haliniz, dünyadaki kör haliniz, ahirette de kıyamette de kör haliniz devam etmesi için ben sizi kör ettim diyor. And Allah will answer this question. He will say,
I've showed you so many doors. I've showed you so many miracles. I've sent you so many prophets, but you didn't see any of them. So the state of your blindness in your previous worldly life, I gave it to you now. Still continue. You blindness still continue diyecek kendilerine. Yani bu körlüğünüz dünyada nasıl körseniz ahirette de öyle devam edecek diyor. So no matter how blind you were in the worldly life, it will go on like this in the afterlife. Nes'alullah lütuf. Onun için kulluğu reddetmek kadar kötü bir şey yoktur Ayberk Efendi. Hak. There's nothing as bad as rejecting to be a servant. Çünkü kul oldun mu rahat oluyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi ben senin kulunum. Bitti artık bu iş biter. Because if you accept to be a servant, you're at ease. You say, Ya Allah, I'm your servant, and that's all. Buradaki mühim mesele kulluk meselesidir. Hele Allah'ın kulu olursan sen yaşadın. And the important point here is the servantship. And if you have reached the servantship to Allah, you have won. Çünkü Allah her zaman kuluna bakar. Because Allah is always looking for his servant. Allah kulunu kollar. He is always protecting his servant. Allah kuluna göz kulak olur. He is the eye and the ear of the servant. Onun için ona öyle bir koruma verir ki kul yani normalde bir yolda girerken en az 10 çukura düşer, en az bir ağaç düşer, en az bir hayli bela gelir başına ama Allah koruduğu için o yolu selamet geçer. And because Allah is protecting his servants, where the servant walks on a path where there would be normally about 10 traps and so many hints, Allah is putting them all away, so the servant will notice none of them. Bu çok önemli bir meselelerden bir tanesidir. Elhamdülillah biz bunları gördük. And this is an important point, and we have witnessed this. İman ettik. Önemli olan iman etmendir. And we also believe in this, and that is also important to believe in this. Şimdi diyor ki bilim yani science bilim diyor ispat edilmeyen şeye inanmaz diyor. Today it is said you cannot believe in, science is saying, you cannot believe in anything that is not proved. Onun için her şeyi ispat etmen lazım ki bilim bunu kabul etsin. So you have to prove everything that science will accept it. Şimdi yahu öyle bir şey ki her şeyi ispatlamak çok zor. But in fact, it is very hard to prove everything. Bu insanlar öyle bir hale geliyorlar ki bu insanlar der ki yahu güneşin orada durduğunu nasıl ispat edeceğiz ya? The people even come in such states that they say, how can we prove that the sun is where it is right now? Veyahut da ay işte devran yapar, o devranı nasıl yapar diye. And how is the moon make all his states, his different states? How is this possible? Niye ay bu kadar uzak değil? Yerden niye bu kadar yakın olamaz? Niye burada şey yapmış? Bilim bunları ispat edemiyor. And they ask,
why is the moon that far? Why can't it be nearer? And they can't prove all these things with their science. Çünkü bunlar hepsi bilimin altında veya da elinde değil. Because they don't have the knowledge of it. Bu orada bulundu. Nasıl bulundu? Allah koydu. Allah'a kabul etmiyorsun. Diyorsun ki bunu bilimle ispatlamamız lazım. And you say, Allah has put the moon there. But they will ask, how could he put this there? You have to prove it with our science. Bunu en basit şeyi ispatlayamadığın zaman demek ki senin bütün efendime söyleyeyim üstünde oturduğun ve her zaman üstünde müdafaa ettiğin, her zaman dediğin ki ya ilim böyle demezse bunu ispatlamazsa kabul etmiyoruz. Sen güneşin orada durduğuna nasıl ispatlayacaksın? So how is it in reality that even you can't give a proof that the moon is there, how it came there, and you can't also give a proof how the sun was put in its place? Bu diyor ki biz gözümüzü açtığımız zaman güneş oradaydı. Gözümüzü açtığımız zaman ay da oradaydı. Tamam kim koydu oraya? Kendi başına mı kondu? And we say, when we open our eyes, the sun is there. When we open our eyes, the moon is there. But who has put them there? Bizim sorumuz bu. This is our question. Onlara soruyoruz. Yani güneş niye biraz daha yakın olsa bütün dünya yanar, biraz daha uzak olsa bütün dünya donar? Nasıl böyle bir denge? What is this? We ask them. If the sun would come a bit closer, it would burn everything, and if it would be a bit more far, everything would freeze. Şimdi bunu sen görmüyorsun, yaratanı görmüyorsun. Efendime söyleyeyim, bu mucizeleri görmüyorsun ve diyorsun ki bilim olması lazım ki ispatlasın yaratan var. Ben kulluğu kabul etmiyorum diyorsun. And I show you all these things, and you don't accept them, and you still say you have to give me a proof with your science. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut demiş ki sen ne iddia ediyorsun ki? Tanrı benim demiş Nemrut. And Hazreti Ibrahim said to Nimrod, you claim that you're a god. What is this for a claim? Nemrut demiş ki benim Tanrı, benden başka Tanrı yoktur diyor. And Nimrod said, I'm the god. There's no god besides me. Çünkü Nemrut 400 yaşındaymış. Because Nimrod was age of 400 years. Ve Nemrut çok güçlüymüş. And he was very powerful. Yani vücut şeysinden hiç kimse onu yenemezmiş. And in the power, in his strength, nobody could finish him. Ve çok büyük savaşçıymış aynı zamanda. And at the same time, he was a big warrior. Yani bir savaşa girdi mi illaki yenermiş. And no matter in what war he went, he always won. Onun için imparator olmuş ve krallığını ilan etmiş, tanrılığını ilan etmiş. So he became a king and claimed to be a god. Herkes de korkusundan sen bizim tanrımızsın diye kabul etmişler. And out of fear, everybody accepted that he's their god. İbrahim Aleyhisselam genç, toy delikanlı. And Ibrahim alayhi salam was still a young person, a youth.
Karşısına çıktı bütün millet ondan tir tir titrerken o karşısına çıktı heybetiyle tabii ki. And while everyone had fear in front of Nimrod, Hazreti Ibrahim had no fear at all because of his presence. Ve dedi ki senden tanrı manrı olmaz demiş. Sen ancak olsan bir kral olursun demiş. And Hazreti Ibrahim said, "You cannot be a god. You can be a king, but no god. That's not possible." Çünkü Allah'tır, sen de kulsun demiş kendisine. Because he said, Hazreti Ibrahim, Allah is Allah. He is the God, and you're a servant. Burada çok kızmış. Demiş ki ben tanrıyım, senin tanrın ne yapabilir demiş. Demiş ki benim Allah demiş hem yaratır hem öldürür demiş. And upon this, Nimrod became very angry and said, "I'm the God. What can your God do?" And Ibrahim alayhis salam answered, "My God can give life and he can take life." O basit demiş. Bu mu tanrılık? Ben yaparım bunu demiş. Getirin bir esiri bakmış. Getirmişler bir esir. Bunun kafasını kesin. Hemen kafasını kesmişler. And Nimrod said, "This is what your God can do. I can do this also. It's very easy for me." So he said, "Bring me a prisoner." And so they brought a prisoner and said, "Cut off his head." They cut off his head and they said, "So, this Ha, is what I can do." bunu öldürdüm işte. Bak bitti. Getirin başka bir köle bakalım. Bunu da demiş azat ettim, serbest ettim demiş. And so he said, "He is dead now, the imprisoned one. So it's finished. So now bring another imprisoned one and give him freedom." So he gave him freedom and said also, "Now look, this also I can do." I give him life. Buna da hayat verdim dedi. İşte onu öldürdüm, buna hayat verdim. The one person he killed, and the other person he gave him life by giving him freedom. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim Rabbim demiş bu güneşi maşrikten doğurtuyor ya sen demiş Tanrıysan bu güneşi batıdan doğur. And he said then, "My God is bringing the sun up from the east. So if you're really a God, so bring the sun that is born in the east, let it born in the west." O zaman Nemrut şaşırmış böyle kalmış apışıp kalmış. Demiş hani senin tanrılığın vardı hani senin şeyin vardı çok sinirlendi Nemrut. And upon this, Nimrod was puzzled. He was confused because he couldn't do this. And Ibrahim alayhis salam said, "What about your godness now? What about your being a god?" Hemen emretti dedi ki bunu yakmamız lazım dedi. And immediately Nimrod ordered that Ibrahim alayhis salam has to be burned. Bunu yakmamız lazım çünkü bu tehlikelidir. Bizim bütün memleketimizi, diyarımızı mahvedecektir demiş. We have to burn him because he's dangerous for our society. He confuses everything, so we have to put him in fire. Şimdi bizim zamanda da aynısıdır. Yani bir tane Nemrut yok, çok Nemrut var şimdi. And in our time, it is the same. There's not only one Nimrod, there are many of them. Çünkü Nemrut öldüyse bile çocukları devam ediyor. Because even Nimrod has died, his children still live on.
Çünkü illaki bu kötü nesil devam ediyor. Because it has to be that this bad generation goes on. Bunlar ta başından beri Allah peygamber düşmanı. And these generation have been from the beginning enemies to Allah and the Prophet. Bunlar ne kul olmayı istiyorlar ne de insan olmayı istiyorlar. They neither want to be servants nor they want to be humans. Bunlar her zaman için kendilerini Tanrı olarak ilan etmek istiyorlar. They want themselves always to be seen as gods. Çünkü diyor ki bilim bunu istiyor. Diyor ki biz ispatladık ki yaratan yoktur. And they say, we have proved that there's no creator. Moskova'da Kızıl Meydan var. In Moscow, there's the Red Place. Bu koskocaman bir yerdir. Orada komünistler, Bolşevikler geldikleri zaman dediler ki burada Allah'ı idam ettik. Haşa. This is a very big place, and the Bolsheviks claimed at this place we have killed Allah. Never. It's called Red Square. It's very famous. Red Square. Bu Kızıl Meydan orada hepsi çıktılar ve dediler ki biz burada Allah'ı idam ettiler. Bak Nemrutlar bir tane değil. And at this Red Square, there have come all of them to claim that we have killed Allah there. And look, this is the generation of Nimrod. Not one. Ondan sonra ne oldu? Bunlar aşağı yukarı 70 sene Kızıl Komünist hükmünün altında ezildiler. Çünkü bunlar hepsi alkışladılar. And what happened? They've ruled for 70 years under the flag of communism, and they have treated no one well and have given all oppression. Çünkü hepsi bu meseleye evet dedi. İnsanlar da evet dedi. Because everybody said yes, everybody accepted this. Şimdi 70 sene hiç bir hak ve sıfatları olmayan insanlar da orada. And now if you look, there are a generation of people that have lived 70 years without accepting God at all. Yani hiçbir haysiyetleri yok, sıfatları yok, efendime söyleyeyim ve hiçbir istedikleri olmaz. Bir açık hava hapishanesinin içinde Allah yaşattı onları. And Allah has let them live in a prison with no walls. Yani bir nevi ceza oldu. Çünkü orada sen dedin ki biz Allah'ı idam ettik. Onlar da altında hepsi alkış tuttu. Doğrudur dediler. Biz senin arkandanız dediler. Ama Allah da onlara mustahak oldukları cezayı 70 sene verdi. Because there was claimed on the Red Square that there's no God, we have killed God, and everybody accepted this and said yes to it. And that's the reason why Allah has given all of them a punishment. Bu cezalar şimdi insanlar kendi kendilerini cezalandırıyorlar. Allah sadece sebep koyuyor, ondan sonra zaten ceza arkasından geliyor. And
In fact, in truth, the people give punishment to themselves. Allah only gives a reason how to punish themselves, but in the end they punish one by one. Yani insanoğlu cezayı da kendisi çağırıyor, belayı da kendisi çağırıyor. Efendime söyleyeyim, başına gelecek şeyleri de kendisi çağırıyor. And in truth, the human being calls by himself for the punishment and the bad. Bu çok önemli bir şeydir. Aslında çoğu insan zannediyor ki ya Allah niye bizi cezalandı? Allah sizi cezalandırmaz. Allah en merhametlisidir. Sana merhamet ediyor. Ama sen cezayı kendin çağırıyorsun. And this is a very important point because everybody is saying, why gave us Allah this punishment? But Allah doesn't give you a punishment. He is merciful, but you give it to yourself. Bunlar hiçbir zaman, tabii insanoğlu hiçbir zaman kendisi suçlu değildir. Onu hiçbir zaman kabul etmiyor. But the human being never sees himself as guilty. Burada biz konuştuğumuz herhalde konuşmamız sadece biraz uyarıdır. Yani biraz uyanın diye biz konuşuyoruz burada. And this speech, what by Sheikh Bahauddin is only a awakening call that we get a little bit more awake. Allah bir nimet verdiyse sen o nimeti hor görürsen o nimet elinden alınır. If Allah gives you a deed or gives you a thing and you don't respect this and don't appreciate it, Allah will take it out of your hands. Onu hiç güvenme ki gitmez elinden. So don't trust that it will not leave you. Öyle bir gider ki ağlaya ağlaya bir hal olursun. It will go in such a way that you become a state of crying and crying. Yani burada önemli olan ne kadar Allah'ın nimetlerine şükredebilirsen ona şükretmeye bak. And what we want to say with this, no matter how much you can thank Allah for the things that He gave you, do it as much as you can. Allah bizi şakirinden eylesin. Yani ona şükredenlerden eylesin. May Allah let us be from the thankful ones. Bugünümüze şükredelim. Let us be thankful for this day, Çünkü yarın ne getireceğini bilmiyoruz. because it is not obvious what will come tomorrow. Çünkü herkes zanneder ki yarın daha iyi bir gündür. Everybody thinks that tomorrow will be a better day. Hiç belli değil. Olabilir, olmayabilir. Onun için sen ne nimet verildiyse sana ona şükretmeye bak. But this is not clear. It can be a better day, but it has not to be. So try to appreciate the day that you live in and try to be thankful for Allah Almighty. Onun için ne kadar şükredersen Allah da sana o kadar güzel günler gösterir. And how much you thank Allah and be thankful to Allah, He will show you appropriate to this beautiful days. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة. Evet Ayberk Efendi. Maşallah. Değişik bir sohbet geldi bugün. Elhamdülillah tam ihtiyacımız olan bir sohbeti sultanım. Yani benim en önemli orada kendim aldığım mesaj kulluk. Allah'a kul olalım, rahatlayalım. Başka çaremiz yok. Çünkü herkes kulluktan kaçtı. Herkes kulluktan uzaklaştı. Herkes
kendi bir Nemrut oldu. Nemrutluğunu ilan etti. Yani bu Rusya misali çok önemli bir misal geldi ki o insanlar alkışladılar. 70 sene Bolşeviklik zulmünün altında ezildiler. And Ayberk Effendi said he understand of all of this, that we have to be servants to Allah, that we have a good life. And Sheikh Bahauddin Effendi confirmed this and said it was a very important point that the people don't accept anymore to be servants. And in Russia, with the Red Square, where the people claimed there's no God and applauded to this and accepted this, they have been 70 years under the oppression of the Bolshevist regime. Yani bu bugünler inşallah iyiye gider. Tabii ümidimiz olur ama iyi gün Mehdi Aleyhisselam'la beraber olan iyi gündür. Ayberk Efendi. Hiç şüphesiz. We hope that we will have good days in the future, but the real good days are with Mehdi alayhi salam. Bugün bizim Şeyh Efendi'nin kızı evleniyor. Elhamdülillah. Behiye Hanım. İnşallah bizden tarafta tebrikleri sunarsınız. Aferin. Efendime söyleyeyim. Güzel bir gün olsun. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Allah bir yastıkta kocamayı nasip eylesin onlara. Amin. And today is the wedding of Maulana Sheikh Mehmet's daughter, Behiye Hanım. May Ayberk Effendi give congratulations also in the name of Sheikh Bahauddin Effendi. May it be a very nice evening, and may they have a happy life. İnşallah. Allah mesut. Evet Ayberk Efendi. Çok teşekkür Allah ederim. kolaylık versin. Kendinize iyi bakın. Herkese selam ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam